Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Yine adet olduğu üzere demekte fayda var. YouTube kanallarında artık böyle adet olmuş bir şey. Ben yine söyleyeyim yani. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere orkide köklendirme ile alakalı kullandığım bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Pamukla orkide köklendirme yönteminden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben iki şekilde yapıyorum bunu. Bir, gördüğünüz gibi bu şekilde pet bardaklar. Pet bardağın içerisine biraz kum, kumun içerisine biraz su koyuyorum. Ve orkidenin kökünü bu pamukla sarıyorum. Oluyor. Gördüğünüz gibi bu orkidem yaklaşık yani bir aydır falan bu şekilde duruyor. Ara sıra dibindeki suyu değiştirdim. Bazen pamuğunu değiştiriyorum. Çok ciddi manada kökler verdi. Kökleri uzadı. Bunu bir iki gün içerisinde yaklaşık bir iki güne kadar bu orkidemi de saksıya geçirmek istiyorum. Nasıl bir toprak kullanılacağını da sizinle orada paylaşacağım. Bu orkidemi tekrar yerine koyalım. Koyarken de şunu söyleyeyim. Neden pamuk kullanıyoruz? Pamuk biliyorsunuz doğal bir ürün. Yani bildiğiniz tarlada yetişen, sonra da toplanan ve işlenilen doğal bir ürün. İki, pamuğun suyu tutma özelliği fazla olduğundan dolayı pamuk kullanıyorum. Pamuk suyu tutup orkidenin nemli kalmasını sağlayacağı için pamuğu kullanıyoruz. Orkide de yavaş yavaş kök çıkartmak için nem ihtiyacını oradan karşılayacaktır. Şimdi nasıl yapıldığını anlatacağım. Nasıl yapıldığını, nelere ihtiyacımız olduğunu anlatacağım. Öncelikle iki tür pamuğa ihtiyacımız var. Bir, makyaj pamuğu. İki, normal pamuğa ihtiyacımız var. Şimdi bir tutam orkidenin köküne göre, yani orkidenin ne kadar o sert kısmı ne kadar varsa, küçük eğer kökler çıkarttıysa veyahut da o küçük kökler değil de büyük bir tane veyahut da iki tane kök olabilir. Ona göre pamuğumuzu ayarlıyoruz ve köküne sarıyoruz. Üzerine de bu şekilde makyaj pamuğuyla tutturuyoruz ki hem alttaki pamuk dağılmasın diye hem de nemi korumak için. Özellikle burada şunu da söyleyeyim. Yani bunu bir iple yapabilirsiniz, bir tel vasıtasıyla yapabilirsiniz tutturmayı orkidenin köküne. Ama bu şekilde tokayla yaptığınız zaman, tokayı açtığınız zaman pamuğu değiştirme durumunuz olursa değiştirebilirsiniz. Bu kırmızı ürünü ben kabuk tarçını suyun içerisinde bir hafta bekleterek elde ettim. Her zaman söylüyorum yani bu şekilde hem dezenfekte etmede kullanabilirsiniz tarçını hem de tarçının şöyle güzel bir özelliği var. Bitkileri köklendirmede faydalı olan bir ürün. Köklendireceğiniz bitkinin köküne tarçın sürüp toprağa ektiğiniz zaman daha çok kökleniyor. Hem daha hızlı kökleniyor. Hem burada hem besleyicilik yönü önemli. Hem hızlı köklendirme önemli, hem de dezenfekte etme önemli. İhtiyacımız olan diğer bir şey de öncekinde kullandığım ürün iki tane pet bardak kullandım. Evinizde pet bardak varsa pet bardakla yapabilirsiniz. Ama daha geniş, daha şık olsun diyorsanız bu şekilde bir saklama kabınız olsun. Saklama kabı bulabilirseniz uzun bir saklama kabı, çok geniş de olmayacak. Saklama kabının kapağının pamuğu koyuyorsunuz. Pamuğu ıslatırsanız ıslatmanız lazım tabii ki pamuğu. Şimdi ben zaten ıslatıyorum görüyorsunuz. Hem alttaki köke sardığınız pamuk ıslanması lazım hem de alta koyacağınız yani o kapağın üstüne koyacağınız pamuk ıslanması lazım ki orkide köklenmesini istediğiniz nemli kalabilsin. Görüyorsunuz saklama kabının üzerinde
küçük küçük delikler var. Eğer mika ise kap, delikler açarken sert bir şeyle açarsanız kırarsınız. Yani sıcak bir şeyle, çivi olabilir veya ağaç yakma kalemleri var. Ben o ağaç yakma kalemlerinden aldım. Ağaç yakma kalemleriyle orkidelerimin hem saksılarına delik açıyorum hem de bu şekilde ihtiyacım olduğu zaman bu şekilde pet bardaklara veyahut da kablara da delik açıyorum. Ve orkideler hem hava alıyor hem de az kapalı bir ortam olduğundan dolayı nemli kalmış oluyor ve köklenmesi de daha hızlı ve daha çabuk oluyor. Bunun yanında dezenfekte etmek için, nemlendirmek için ve beslemek için de tarçın kullandığınız takdirde orkideniz 15-20 gün içerisinde istediğiniz kökleri verecektir. Ve bunu da ilk etapta küçük bir saksıya, köklendikten sonra küçük bir saksıya dikerseniz orkideniz gerçekten gelişecektir. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, ailenizle mutlu kalın ve bitkilerinizle ve özellikle orkidelerinizle birlikte sevgi içerisinde kalın.